Merhaba, bu videoda size T lenfositlerimizin bir grubu olan CD4 koduyla gösterilen yardımcı helper T lenfositlerinin iki alt grubundan bahsedeceğim. T helper 1'ler ve T helper 2'ler. Neden bundan bahsedeceğim? Çünkü bunları bilmek belki kişiler arasındaki COVID'i geçirme farklılığımız gibi aşıya vereceğimiz reaksiyonu bile öngörmemizi sağlayabilir. O yüzden yeni bir bakış açısı getirebilmek için COVID'i neden insanlar farklı dozlarda geçiriyorlar, kimisi hafif, kimisi ağır, buna bir cevap olabilsin diye bu videoyu yapıyorum. Şimdi biz öncelikle T lenfositlerimizi ne olarak biliyoruz? Bunlar T lenfositleri, bir de B'ler var değil mi? B'ler antikor işinde görevliler. T'ler ise bize virüs savunmasında lazımlar. T'ler bize neden virüs savunmasına lazım? Çünkü T lenfositlerinden TH1'lerin birinci grup yardımcı grubun görevi bir hücrenin içerisine girmiş olan ajan neyse X maddesi bunu yakalamak. Yani hücrenin içiyle T lenfositlerin işi var. Özellikle de TH1'lerin. Yani TH1 buradaki ajanlarla etkili olarak bir savunma yapıyor. Kendisi yapmasa da başkalarını kullanarak. Biz virüsten bahsettiğimizde ne söylüyorduk? Hücrenin içine giriyor. O yüzden bizim T lenfositlerinin birinci grubunu kullanma amacımız virüsün hücrenin içinde olması ve hücrenin içindeki ajanlarla savaşırken kullanacağımız yöntemin T lenfositlerinin yardımcı helper grubunun TH1 grubu olması. Şimdi bu TH1'ler ne yapıyor? Biz başlık olarak öncelikle TH1'leri öğrenmeliyiz. T lenfositlerinin helper birinci grubunun yaptıkları şu. Bir, buna makrofajlar tarafından haber geliyor. Burada bir virüs var diye. Biz antijen sunum hali diyoruz buna. Makrofaj virüsü bir yeme işlemiyle içine alıyor ve virüsü anlatan özelliğini bir bayrak gibi üzerine asıyor. Biz hatta buna antijen olduğu için bu virüse ait parça antijen sunan hücre diyoruz. Makrofaj gidiyor, diyor ki T lenfosite ben bunu yakaladım, benim için savaşa gel. T lenfosit bu durumda iki şey yapıyor. Bir, makrofajlara diyor ki onları geri dürtüyor. Aşırı miktarda sayılarınızı arttırın. Çünkü bu virüsü daha çok yakalayıp daha çok bize getirin. Bir de onları öldürme gücünüzü çok arttırın. Silahlarınızı çok köpürtün. Bu halin devamına biz normalde ne diyoruz? Makrofajlar bu öldürücü gücü neyle yapıyorlar? Sitokinler salarak yapıyorlar. Yani sitokinleri çok artırıyor. Makrofajların sayısının artmasına ne diyoruz? Makrofaj aktive edici sendrom. Bunların ikisini de nereden biliyoruz? COVID'i ağır geçirenlerde bu durum üstün oluyor. Tamam mı? Çok fazla oluyor yani sayı olarak. Demek ki bu yolu dürten şey TH1'in kendisine gelen haber üstünden bu sistemi dürtmesi. Makrofajları dürtüyor, sayılarını çok arttırıyor ve onların öldürücülüklerini çok arttırıyor. Dolayısıyla sitokin hikayesi ve çoğalmış makrofajlar ve tamamında inflamasyon dediğimiz şeyin artması TH1'ler yüzünden oluyor. TH1'in bunu yapması normal. Çünkü TH1'in zaten işi bunları yaparak bu hücre içerisindeki bütün virüsleri öldürmenin yolunu yürümek. Bu hikaye bittikten sonra devreye TH2'ler giriyor. TH2'lerin işi hücrenin içindekilerle değil, artık burası hallolmuş, virüs ölmüş diyelim. O zaman TH2'ler de anti-inflamasyon yaparak ortalığı topluyorlar ve ta gidip buradaki B'lere de haber verip virüse karşı antikor diye o çok istediğimiz şeyi oluşturma yöntemini çalıştırıyorlar. Yani bizim burada yaklaşalım TH1 ve TH2 arasında bir dengeye ihtiyacımız var. Çoğunlukla bu dengeli olduğu halde bazı insanlar TH1 domine tipler, bazı insanlar TH2 domine tipler. Yani doğuştan bazılarının bu kısmı aktif, bu kısmı yavaş, bazılarının bu kısmı yavaş, bu kısmı aktif. Eğer biz TH1 dominansı yüksek kişi ise o zaman demek ki biz virüsü kolay yakalanmayız virüse. Neden? Çünkü TH1'imiz güçlü olduğu için hemen onu öldürme kapasitemiz var. Normalde kolay yakalanmayabiliriz. Ama COVID bizi ters köşeye yatırabildiği için çok virüs almış olabiliriz ve COVID'in kendi hızlı çoğalma özelliği yüzünden COVID'e yakalanmış olan TH1'i aktif kişiler COVID zaten kendi bağışıklığını, yani kendi bağışıklığın çalışma yöntemi olarak TH1'i daha da aktive edeceği için bu yol oradaki köpürmeye gidiyor ve o insanlar daha
hastalığı ağır geçiriyor olabilirler. Ama bazılarında da TH2 aktif oluyor. TH2 aktif olanlar hücrenin içine saldırmaya meraklı olmayan, ortalığı toplamaya meraklı olan bir yapı olduğu için o zaman virüse karşı cevabı daha zayıf oluyor ve belki köpürmesiz daha yavaş cevap vermiş oluyorlar. Herkeste biraz TH1, herkeste biraz TH2 var. Bazılarında birbirlerine geçiş kolay oluyor, bazılarında bir taraf daha ağır oluyor. Zaten ikisi aynı anda değil. TH1 aktifken devreye TH2 geldiğinde bunu susturabilmiş oluyor. Yani TH1'i susturmak biraz TH2'nin görevi. Virüsü güçlü kuvvetle öldürmek TH1'in görevi ama burada COVID zaten olayı çok köpürttüğü için TH1 üstünden bizim bu kadar makrofajı çoğaltmaya, bu kadar aktive etmeye, bu kadar stokin salmaya ihtiyacımız mı var sorusunu şöyle soruyoruz. Zaten TH1'im aktifse ben virüsle bunun daha da aktive olduğunu ve hastalığı ağır geçirme olasılığım olduğunu düşünmem lazım. Ben nasıl anlayacağım TH1'im mi aktif, TH2 mi daha aktif? TH1'i aktif olanlar dediğim gibi virüslerle çok kolay baş ettikleri için zaten kolay kolay hastalanmayan, genel olarak sağlıklı görünen tipler. T2 aktif olanlarda ise daha kolay enfeksiyona yakalanıyor ama onların en büyük özelliği de alerjik reaksiyonları. Hep ağızları, burunları dolu, hapşırıyorlar, ısırıyorlar, her şeyden kolay alerjik reaksiyon veriyorlar. Yani T2'nin aktif olduğu durumda alerjik reaksiyonlar ve vücutta varsa parazit reaksiyonları bu tarafa aktive ediyor. T1'ler ise kendinden güçlü antiviral savunmaları olduğu için pek hastalanmayan tipler oluyor. Şimdi bu ikisi arasındaki denge farklı. Aynı evin içerisindeki sağlıklı olan, ikisi de birbirine benzer sağlıkta olan kişilerden birinin daha kötü, birinin daha hafif geçirmesini açıklayabilir. Çünkü bütün bu mantık tıbbi bilgi olarak zaten doğru. Yani biz vücudumuza bir virüs aldıysak ve virüs hücre içine giriyor, girdiği zaman onu makrofaj veya dendritik seller yakalayacak. Antijen olarak TH1'e T lenfositlerinin olduğu yer olan lenf noduna gidip TH1'leri dürtecek. TH1'ler de olayı geri dürtecek. İşte bu geri dürtme halindeki köpürmüş makrofaj, köpürmüş stokin hikayesi bunu bize yapıyor. Ama bizim TH1'imiz zaten güçlüyse normalde yapıda belki virüsü hiç almayabiliriz, aldığımızı bile anlamayabiliriz. Ama belki de çok virüs gelirse veya COVID'in bizim daha bilmediğimiz başka özelliklerinden dolayı aşırı TH1 aktivitesiyle aşırı inflamasyon ve aşırı stokin salınımı olabilir. Burada benim anlatmak istediğim videonun amacı buydu. Yani TH1, TH2'nin insanlarda farklı cevap gücü olduğu, TH1 response, TH2 response deniyor buna. Ve bunun ön koşul olarak öncesinde düşünebileceği. Mesela aşı ne yapmak istiyor? Aşıların hepsi, mRNA aşıları daha çok ama normal Sinovac aşı da aynı şeyi yapıyor. Bütün aşılar aslında TH1 üstünden bize sonra TH2'ye git şuradaki antikoru oluştur der. Yani aşılar şu yolu yürümeden bunu vermez. Yani mutlaka şuraya bir uğranacak, burada bir hareket olacak, sonra bunun devreye girmesini umup buraya varacağız. Yani aşılarla yapılmak istenen de o zaten, yani bu yolun yürünmesi. O yüzden bu şu ana kadar söyleyeceğim normal, bilimsel, her yerde yazan şey. Şimdi ben Ayşegül Çorlu olarak belki yılki Mart'tan beri şöyle düşünüyorum. Bence COVID virüsünün kendi özelliği olarak TH1'i çok köpürtebilmesi özelliği var. Dolayısıyla da TH1'i zaten aktif olanlarda, TH2'si daha düşük olanlarda hastalığı yüksek makrofaj stimülasyonu ve stokinle geçirme olasılığımız var. Benim düşüncem böyle. Bu bir literatür bilgisi değil. T1, T2'ye bakılıyor mu kanda? Böyle bir test var ama o daha çok kadın doğumcuların baktığı bir test, rutinde bakılmıyor. Ben sadece kendimize bu soruyu sorabiliriz. Acaba etrafımızda hafif ve ağır geçirenler arasında aynı özelliklere sahip, başka ağır hastalıkları olmayan bu iki insan grubu arasında böyle bir fark gözlemlemiş olabilir miyiz? Ve medikal arenada belki böyle bir şeyi testle öncesinden ölçerek kimin daha ağır geçirme olasılığı olduğunu söyleyebilir. Hatta bu konu acaba aşılar olurken tekrar dozları kime yapalım, kime yapmayalım konusunda da olabilir. Çünkü TH1'i güçlü olan biri zaten bu yolu yürüyüp şuraya geleceği için antikor cevabını verecek ama belki TH1'i güçlü olmayan biri antikor cevabını daha yavaş verecek. Yani buralara bakılması lazım diye ben nacizane bu fikrimi ortaya koyuyorum.